Değerli dinleyicilerim, bugünkü ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler serimizde yine bilimsel bir konuyu ve hepimizin bir gün ürkerek yaşayacağı bu olayı sizler için derledim. İyi dinlemeler. Bedenin ölümlü, ruhun ise ölümsüz olduğuna inanmak, ölümden sonra yaşama olan inancı da beraberinde getirir. Bu inanca göre ölüm ruhun bedenden ayrılması demektir. Ancak ölüm olayı olmadan ruhun kısa bir süre için vücuttan ayrıldığı birçok kişi tarafından öne sürülen bir görüştür. Vücuttan ayrılan ruh tecrübesini yaşadığını iddia edenlerin sayısı oldukça fazladır. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada öğrencilerle anket yapılmış ve anketi yanıtlayan öğrencilerin %34'ü böyle bir deney yaşadıklarını söylemişlerdir. Ayrıca Ernest Hemingway, Arthur Koestler, Virginia Woolf ve Lawrence gibi birçok ünlü yazar da yaşamlarının bir dönemlerinde buna benzer olaylar yaşadıklarını söylemişlerdir. Böyle bir deney genellikle yaşamsal bir tehlike içinde olanların başına gelmektedir. Örneğin kalp krizi geçirdiği sırada doktorlar kendisine müdahale ederken kendilerini ve doktorları adeta odanın tepesine bir yerden seyreder gibi gözlemde bulunmuş olanlar vardır. Ya da boğulma tehlikesi geçirirken kendinden geçmiş durumda olan bazı kişiler kendilerini kurtaranların bütün hareketlerini seyrettiklerini belirtmişlerdir. Bu tür bir duyguyu anlatanların belirttiğine göre bedenlerinden ayrılmak süresinde adeta zevke benzer bir duygu duymuşlardır. Ama bedenlerine geri dönmek için çaba sarf etmişlerdir. Her şey durgun, düssel bir yavaşlıkta sürmekte ve tüm olay bir düşü andırmaktadır. Ruhun bedenden ayrılması nasıl olur? Vücut dışı yaşam gerçek bir paranormal bir olay mıdır yoksa gerilim altındaki zihnin düştüğü bir yanılgı mıdır? Bunun yanıtı kuşkusuz süreç içinde gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda bulunacaktır. Bu konuda öne sürülen bir başka olgu da şudur. Bir kimse ölmek üzereyken bazen bir yakınına hayalet biçiminde görünmektedir. Bu gibi hayaletler bazen ölen kimse binlerce kilometre uzaktayken bile görülmekte ve genellikle öylesine gerçeğe benzetilmektedir ki hayaleti gören kişi başlangıçta bunun asıl niteliğini fark edememektedir. Daha sonra hayaleti görülen kimsenin olay sırasında gerçekten öldüğü öğrenilerek durum doğrulanmaktadır. Doktor Elizabeth Kubler-Ross dünyaca ünlü bir isimdir. Ölüm halindeki hastalarda yaptığı incelemeler sonucunda hastaları ölüme hazırlamak ve insanlığın ölümü tanımasını ve kabullenmesini sağlamak konusunda geliştirdiği fikirler bu alanda adeta bir devrim yaratmıştır. Öleceğini öğrenen hastaların geçirdiği 5 aşama olan reddetme, kızgınlık, pazarlık, depresyon ve kabullenme aşamalarını tıp literatürüne kabul ettiren de odur. Yaşamı boyunca dini inancı konusunda son derece kayıtsız olan Ross, binlerce hastayla yaşadığı tecrübeler sonucunda ölümden sonra yaşam olduğuna inanmıştır. Bu konudaki ilk deneyimlerini şöyle anlatmaktadır. Mrs. Schwartz hastaneye getirildiğinde ölmek üzereydi. Eğitimi olmayan basit bir ev kadınıydı. Kanseri çok ilerlemiş durumdaydı. Büyük bir kanama geçirdiğinde doktorlar kendisini kurtarmaya çabalıyorlardı. Bütün yaşam belirtilerini kaybetmişti. Tıbben ölüydü. Buna rağmen doktorlar 45 dakika boyunca onu yaşama geri götürmek için mücadele verdiler. Kendisi bana sonra o anda bedenin vücudundan ayrıldığını ve yatağın 1-2 metre üstünde durup doktorların vücudunda çalışmasını seyrettiğini anlattı. Hatta doktorların kendi aralarında konuşmalarını bile duyuyormuş. Bütün gücüyle doktorlara bu kadar çok uğraşmalarına gerek olmadığını söylemeye çalışmış ama becerememiş. Onu öldü sandıklarında ise tekrar vücuduna geri dönmüş. Kendisi bu olaydan sonra 1,5 yıl daha yaşadı. Bu olanlara bir anlam verememişti ve delirip delirmediğini merak ediyordu. Bu olay doktorlarla aramızda tartışma konusu oldu. Herkes gülüp geçiyordu. Bense bir açıklama getiremiyordum ama bildiğim bir şey vardı. O da bu konuda bilmediğimiz çok şey olduğu ve her olaya bir etiket yapıştırmamamız gerektiğiydi. Daha sonra birçok olaya daha şahit oldum. Çok ciddi bir trafik kazası geçirip komaya girmiş olan bir adam, kurtarma ekibinde kaç kişinin olduğunu ve kendisini ne şekilde kurtardıklarını anlatıyordu. Bir başka trafik kazasına bir kamyon çarpması sonucu
tüm yaşam belirtilerini kaybetmiş olan bir kişi bize kendisine çarpan kamyonun plaka numarasını bile vermişti. Bunları anlatan kişiler bu süre sırasında çok sakin olduklarını söylüyorlar. Olayın ilginç tarafı, ölüme çok yakın bir anda yaşanan bu olayda vücutlarını çok sağlıklı hissediyorlar. Örneğin kolu kırık biri vücudundan ayrıldığında kolu sağlamdır. Yıllarca tekerlekli sandalyede oturan bir kişi beden dışı deneme sırasında yürüdüğünü, dans ettiğini söylemiştir. Bedenlerinden ayrıldıktan sonra yaşadıkları olay ise çoğunda aynı. Tünele benzeyen bir yere giriyorlar. Bu dağların arasına bir vadi ya da deniz kenarı da olabiliyor. Değişik kültürden gelenlerde değişik semboller söz konusu. Uzakta büyük ve çok parlak bir ışık görüyorlar ve bu ışığa doğru gitmeye çalışıyorlar. Bu ışık gene bu deneyi yaşayan kişinin inancına göre değişiyor. Bu İsa olabiliyor, Tanrı olabiliyor ya da spiritüel enerji olabiliyor. Orada kendilerini bekleyen daha önce ölen sevdikleri insanlar olduğunu biliyorlar. Ölüme böylesine yakın insanların tarif ettikleri bu ölüm sahneleri onları adeta sakinleştiriyor ve ölümü daha kolaylıkla kabullenmelerini sağlıyor. Bu, beyinlerinin onlara oynadığı ve savunma mekanizmasını arttıran ve kabullenmeyi kolaylaştırıcı psikolojik bir olay mı? Yoksa gerçekten bu anlatılanları yaşıyorlar mı? Bunun yanıtını bulmak gerçekten güç. Bilinen önemli olaylardan biri de Baptist bir başkanın başına gelen bir kaza sonucu yaşadıkları. Ölümcül bir kaza geçiren Dr. Piper'ın bedeninde yaşama belirtisi bulamayan sağlık görevlileri uzman bir hekimin gelmesini beklemek üzere cesedin üzerine örttüklerini ve bir rahimin Don'un başında dua ettiğini söylüyor. Bir süre sonra Don'un da rahiple birlikte duaya eşlik ettiğine inanamayan görevliler Don Piper'ın yaklaşık 1 saat kadar ölüm halinde bulunduğunu belirtiyor. Başından geçenleri sonrasında bestseller olan Cennette 90 Dakika adlı kitabında anlatan Don, daha önce dünyada hiç işitmediği şarkıları duyduğunu, diğer inananları gördüğünü ve sadece iyi şeyler düşündüğünü anlatıyor. Ancak daha ilginci, aynı deneyi yaşayanların yani ruhların bedenlerinden ayrıldığını iddia edenlerin bir kısmı da herhangi bir hastalık ya da tehlike anında oluşmuyor. Sapasağlam bir insana günün herhangi bir anında da olabiliyor. Hatta bunu kendi iradesiyle istediği zaman yapabilenler olduğunu da öne sürüyor. Bir parapsikolog olan Charles Dart, bazen tavana doğru yükselerek kendi vücuduna tavandan baktığını ileri süren genç bir kadınla bir deneme yapmıştır. Bir parapsikoloji laboratuvarında gerçekleştirilen bu deneyde de kadının beyin dalgalarını kaydeden bir EEG aygıtı takılarak başının 2 metre üstündeki bir rafta yazılı olan 5 haneli rakamı okuması istenmiştir. 5 gece üst üste yapılan bu denemede genç kadın her gece ruhunun bedeninden ayrıldığını hissettiğini söylemiş. Ancak raftaki yazıyı yalnız 5. gece okuyabilmiştir. Bu gibi iddiada bulunanlarla ilgili olarak daha birçok deney yapılmıştır. Sonuçta hile olası oldukça az görülmekle birlikte tamamen yok sayılamayacağı için bağlayıcı bir sonuç elde edilememiştir. Bilim adamlarının yaptığı çalışmalar beynin ölüm anında aşırı derecede uyarıldığını göstermiştir. Proceedings of the National Academy of Sciences adlı dergide bildirilen araştırmada Michigan Üniversitesi bilim adamları laboratuvar ortamında fareler üzerinde yaptıkları deneylerde beyin dalgalarında ölüm anında önemli oranda artış olduğunu tespit etti. Araştırmayı yöneten Shimo Borgin, beyin dalgalarındaki artışın insanlarda bilinç düzeyinin de artmasına neden olacağını belirtti. Borgin, konuyla ilgili şunları söyledi. Birçok insan, kalbin durması ve beyne kan akışının sona ermesi olarak tanımlanan klinik ölümde beynin ya çok az çalıştığını veya hiç çalışmadığını düşünür. Ancak yaptığımız deney bize durumun hiç de böyle olmadığını gösterdi. Fareler üzerinde yapılan deneyler ölüm sırasında beynin son derece aktif olduğunu ispatladı. Beyin, ölüm gibi bilinmeyen bir durumda aşırı derecede uyarılıyor. Deney sırasında laboratuvar ortamında kalp krizi geçirmesi sağlanan farelerin beyin aktiviteleri EEG ile gözlemlendi. Beyindeki aktivitenin ve bilinç düzeyinin önemli düzeyde artmasının ölümden dönen insanlar tarafından betimlenen parlak beyaz ışıklar, tüm yaşamlarının film şeridi gibi gözlerinin önünden akması, kendilerini bedenlerinin dışında hissetmeleri gibi deneyimlere yol açabilir. Bu çalışma,
bize ölümden dönenlerin anlattığı tecrübeleri açıklayabilmek için bir tür çerçeve sağlayacak. Ölümden dönen bazı insanlar oldukça parlak beyaz bir ışık gördüklerini söylüyor. Bu insanların görsel korteksi aşırı derecede uyarılmış olabilir. Ölen farelerin görsel korteksinin hemen üzerindeki beyin bölgelerinde gama dalgalarında büyük bir artış gördük. Düşük frekanslı dalgalar ile gama dalgaları arasında gözlemlediğimiz eşleşmelerin görsel farkındalığın ve duyarlılığın artmasına sebep olduğunu düşünüyoruz. Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videosunun da sonuna geldik. Sizler bu anlatılanlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. يرقد وليدي ركدة هنية ركدة الغسلان في البرية يرقد وليدي طاب نومه وعد وليدي ما هنا بننام